person organization? No. Does this person you have a claim? Yes. Who are you making the claim for? Myself or my organization. Do you have a postal address in the UK? Yes. Is your Şimdi claim burada yaptığımız işlem hakkında önce bana bir bilgi verir misin? Şu anda ne yapılıyor üstadım? Burası neresi? Yani bu Service kişiyi UK. fatura ödemediği için mahkeme dava açıyoruz. Ha bu okey, dava süreci mi bu? Dava açalım diye konuştuk ya. Tamam, bu gördüğümüz ekran o Evet. yani. Evet. Peki Evet. bir şey soracağım Mahir kardeşim. Şimdi Evet. biz bu davayı burada açtık ama elimiz sağlam olsun diye kaygıyla soruyorum bunu. Adam da dedi ki ya kardeşim tamam sen öyle diyorsun da ürün bozuk, ne parası istiyorsun? Yani bunu zaten süresi geçmiş. Yani o kadar sürede elinde tutuyor. Ne şartlarda tuttuğu bilemeyiz ki. Ama bana ilk bildirimi yaptığında, o fotoğrafı gönderdiğinde aslında teslimattan çok kısa bir süre sonraydı. Yani birkaç gün sonraydı hatta. Yani oradan Ama elimizi... siz bana geçen konuşmamızda bir ay sonra falan demiştiniz. Yok öyle demedim. Geçen konuşmamızda parayı o şeye rağmen diğer ürünlere de bir bakalım dedim ben. Yani bu bir tane örnek, yani aslında tüm ürünlerde böyle bir şey olduğuna dair emin misiniz? İyice bir bakın falan gibi bir şey söyledim. Bunlar bana dönüş yapmadılar. Ben bir ay sonra parayı istemek için tekrardan bunlara şey yaptığımda ama hani ürünler bozuktu ya, ben size mention etmiştim ya demişti. Ben de hani bunu konuşmak için artık çok geç, hani siz bana ne zamandır geri dönüş yapmıyorsunuz dedim. O ilk bildirimleri, size de ilk fotoğrafını göndermiştim hatta onlar o bildirimi yaptığında. Aynı fotoğraf sizde de var, aynı tarihte size gönderdi. O ilk bildirim hangi tarih? Mesela 3.11. 3.11'de size atmışım ben. İlk paranın gelmesi gereken tarih 29.10'da faturayı göndermişim ben ve 3.11'de onlardan bu yanıt gelmiş. Evet, şimdi yani orada birdenbire yani, elim çökecekse burada onu bilerek hareket edelim diye söylüyorum. Yani bilemiyorum, hani çöker mi çökmez mi, öyle bir şey derse hani bunlar teker teker elleriyle sayıldıktan sonra Buna bu dayandırmıştım söylendi geçen sefer. yani, o zaman söylemediğinizde şimdi söylüyorsunuz. Hakikaten yani başka yapacak bir şeyimiz yok ya da buna vereceğiz böyle tahsilatçı birisine, gidip parayı isteyecekler yani. Hani başka yapılacak şey bu yani. Hayır, Hani başka bir, hani yok. bunu yapılması gereken şey hani mahkemeye vermektir yani. Tabii. Mahkemeye verdiğimizde onlar nasıl dönüş yapabilir diye düşünerek aklıma takıldı bu soru. Evet. Yani saklama koşullarından dolayı diye gidemeyiz üzerlerine. Malı verdikten bir süre sonra ilk mentionlarını yapmışlardı gerçekten. Ama sizin demin de hatırlattığınız gibi kardeşim, biz bunu size verdiğimizde siz bunları tek tek saydınız. Tek tek sayarak aldınız. Bir tane ürünün bir tane fotoğraf gönderdiniz ama bunun bütün ürünlere mal aynen buradan devam edebiliriz. Aynen. bütün Aynen. ürünlere mal edilebilecek bir sorun varsa sizin bunu görmüş olmanız, teslim aldığınızda Evet. görmüş olmanız gerekiyordu. Bunu söylemek için artık çok geç, parayı verin diyebilirim. Aynen. Are you over 18 years? Do you need to help paying your court fees? No, court fee ne alacaklar? You can use this service based on the information. Continue. Ha, benim zaten yüzüm var burada. Sign in. Resolving a dispute. Submit. Consider. Prepare a claim. Completing your claim. I confirm I read this.
Your details, limited company, Bakehouse Limited, Mahir Kılıç, EL. Ben aslında deminki soruyu sorarken şunun için de sormuştum üstadım. Acaba öncesinde bir telefon açıp yasal süreci başlatmak yerine biz bir kez daha alacağımızı istemek Bence mı? bence çok gereksiz olacaktır. Hiç hani onlar olumlu yaklaşacaklarını düşünmüyorum. Neydi kadının ismi? Kadının ismi hatırlayayım bakayım gönderdiğim şeylerden üstadım ya. Ezber hatırlamadım. Dosyayı bulayım. Ben company house'a giriyorum. Neyse bir şey değil. Tamam. Ben de PowerPoint bulayım demiştim ama. Evet. Uygun simge. Simge uygun. Company adres. Şimdi 9JA aynı, evet, company adresine find adres diyoruz. Burası 7 The Chase. E-mail adresleri neydi kendilerinin? Sizin bu gönderdiklerinizde vardır. Accounts. Ve Akın. Efendim? Hem Haktan Bey'in hem Akın Bey'in hangisini soruyorsunuz? Haktan sahibi o. Accounts'a yolluyorum. fmcgb.co.uk. Sizin yazıştığınız e-mail adresine yolluyorum. Fatura ile ilgili yazıştığımız e-mail adresi budur. Doğru. Accounts. Tamam. Firma sahibi ve oradaki yöneticinin ayrıca onlarla da yazışmalarımı koymuştum ya, belki onları istiyorsunuz diye söyledim. İkisini ayrı ayrı mı yazmamız gerekiyor? Bunu böyle yazmamın sebebi, hatta spagetti gönderdiği resim spagettiye aitti. Ben hepsini ayrı ayrı yazmak istiyorum. Dur bakalım. Şöyle bir şey var, geçen sefer konuşmadığımız, bizim işimize yarayacağını düşündüğüm.
Abi özellikle unlarda çok problem var diyor. Yani Yazılı mı? yok telefon konuşmasında. Ha, tamam. Bir saniye pardon. Bunu niye Bir söylüyorum? saniye üstadım. Alo. Evet dinliyorum pardon. Bunu aslında şu anlamda söyledim. Ellerinde belki de iade olarak gelen sadece un vardır, makarna yoktur belki de. Hani elindeki malı iade etmek istiyor ya bu bize şimdi. Evet. Özellikle unlarda sorun var dediğine ama unla ilgili de herhangi bir mention'da bulunmadığına göre elinde de un kaldıysa bize şimdi kalkıp unlarda da problem var diye yazılı olarak mention etmediğine ve bir şey göstermediğine göre iddia edemez demek istiyorum. Evet. Makarna kalmadı ya da çok az kaldı elinde belki de. Yani oraya gidip görmek gerekiyor. Yani şimdi o beni az çok piyasadan duymuşsa benim ismimi gördüğünde harekete geçecektir diye ümit ediyorum. E, Yani bir şeyin peşini Siz, bırakmayacağımı bilirler beni tanıyanlar. sizi E, tanıyordu ama benim konuştuğum şeydi orada. Oradaki yönetici tanımıyordu ama oradaki onun ekibindekilerin hepsi tanıyordu. Patron da tanıyordur muhtemelen. Güzel. Ben onun için Sen, sizin adınızla hemen bunlar malı iade etmek istiyorum dediklerinde o zaman ben Mahir Bey'e iletmek durumundayım. Mahir Bey'le görüşsün patronunuz bu konuyu doğrudan. Ben çıkıyorum devreden demek durumunda kaldım. Çünkü benim sözüm bunların üzerinde hiçbir hüküm taşımıyor gördüğüm kadarıyla. Ankara Anlaşmalı eksik etek bir adamım ben onların gözünde. Onun için haksızlık yapabiliyorlar bana karşı. Bugüne kadar bir sürü örneğini gördüm. Hiç şey yapmıyorlar yani. Ne yapabilirim ki ben onlara? Sonra ben size anlatacağım. Başka bir derdim daha var. Ben bu claim sürecini anlamaya çalışma nedenim başka bir müşterimde başıma gelen olay için kullanabilir miyim diye anlamaya çalışıyorum bir yandan da. Yani çok rahatlar bana karşı. Benimle ilgili bir korkuları yok. O yüzden sizi daha çok ciddiye alacaklardır eminim. bunu böyle madde yazışımın sebebi hadi spagettiyi geçtik. 10 bin taneden geçtik demeden önce de 10 bin tane hadi 5 bin tanesi bozuk olsun. Şimdi bir ürünle bir resimle öyle bir şeye gidemeyeceği hakime bir kanaat oluşturması için Doğru. önemli. Bütün detayıyla hem unlar hem de diğer tip makarnalar diğerlerinde herhangi bir somut beyanları, mentionları yok çünkü. Evet. Arada mısın üzerine? Ha pardon burada. Tamam. Ayşen o ne elindeki? Allah Allah. You can't use this services for claims 10,000 or less. You might use the money claim. Oh shit. Ben buradan açtım. Ben de burada user vardır. Şimdi bu kimin? Bu. Bunu deneyelim bakalım. O ne? Başka hesap mı? Bu başka 10 binin üzerinde olduğu için o az önce doldurduğumuz şey geçersiz. E, Başka bir yerden yapmanız lazım diyor. Burayı ben de kullanabilirim değil mi? Biraz önce söylediğim Tabii amaçla. hesap açabilirsiniz. Oo, cap discount %10.
%5 yani %10 500 pound application fee'si olacak bunun. 10.000 pound'un üzerinde claim talebinde olmak için, Bak, bulunmak için mi? evet, bakalım ne çıkartacak. $10.000 pound'un altında olduğunda da öyle bir para O gerekiyor mu sistemi company. kullanabilmek için? O zaman bunu değil öbürünü kullanıyorsunuz. İşte öbürü bedava. Yalnız bir dakika. Bilemiyorum, onu başvuru yaparken mutlaka bir fee alıyordur da bu şimdi şirket olarak individual olarak yaptı. Cancel diyeceğiz. Individual olarak olmaz. Logout diyeceğiz, pardon. Just diyelim. Staying in your emoji, use a different sign and details. Just continue. Government ID'miz yok ki şirket olarak. Onu o zaman şirket olarak yok, burada devam edeceğiz o zaman ya. Allah Allah. Şirketi oluşturmuyordur. Şunu tekrar gireyim mi? Bana burada şey söyledi de claimant as an individual çıkartıyor. Individual olmamam lazım. Şirket olması da gerekiyor da. Hadi correspondence details diyelim. Ama şimdi bu noktadan başvuruyu reddettirebilir. Usulden bozabilir başvuruyu yani. İlk tamamladığınız proses için mi söylüyorsunuz? Yeni başlayacağınız. Ben görmüyorum artık ekranı çünkü. Ekranı niye görmüyorsunuz? Ekran paylaşıyorum ben sizinle. Yok, siz hani bir şeyler diyorsunuz ama bu ekran sabit duruyor şu anda. Bakın ben Enter the access code. Şimdi gördüm. Tamam. Bir daha stop yapıp şimdi bir daha açıyorum. Bir saniye. Abi ben kart vereyim, siz gidin 10.40. Sprey için geldi. Sen de sprey diyordun. İkiniz. Gördüm. Nereden alırsanız. Matte black spray. Matte black. Olabilir. Abi görüyorsun değil mi ekranı? Gördüm. Şimdi burada claimant previous bir önceki ekrana geçeyim. Claimant yani davayı açan kişi, ben daha önce burada kayıtlı olduğum için Mahir Kılıç individual olarak gösteriyor beni, tamam mı? Şimdi ben bunu individual olarak açarsam olmaz çünkü şirket olduğu için usulden bozabilir. Onu demek istedim. Anladım. Bir dakika, user profile burada 10.40 şifreyi söyledim. Şifresi 10.40. Burası burası profile'da edit yapmıyor individual'a. Yok, bunu buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz ve yeniden aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi 12.000 küsür ya bunlardan alacağımız. Bunlar da bana şey demişlerdi ya, yani satılan kısmını verelim ama geri kalanı gelip alın. Hani bir şekilde paranın bir kısmını göndermelerini sağlayıp kalan kısmı için mi şey yapsak? Bu kabulümüz anlamına gelir mi böyle yaparlarsa? Yok canım, öyle bir şey yapamayız. Yani o zaman anlaşmış oluyorsun. İşte onu diyorum. Kabul etmiş anlamına gelir miyiz? Evet. Anlaşmış Evet. olur muyuz? Evet. Ama bunu da şifayen söyledi gene. Bununla ilgili de kanıt yok. Yani ödemenin bir kısmını yapmış gibi de
değerlendirilebilir. Valla üstad, yani ben bu adamlarla konuşmadım, tanımam, bilmem. Sen konuştun, sen ettin. Hani öyle yapalım dersen öyle yap derim. Yani ben sana sadece Yok yok, yol ben 10 bini gösteriyorum. 10 Hani bini bu geçmemesi şekliyle için, 10 bini geçmemesi için bunu önerdim. Yoksa konuşursak daha iyi işler anlamında söylemedim. Ben hani 10 bini evet. geçmesi sorunsa bu claim sürecinde. Bence bu şekliyle eee hayda, Arzu Işkın e-mail adres niye Gmail geldi ya? Ne alaka? Enrollment geç geriye. Ben hangi e-mail ile girdim buraya? Info. Cumelus muydu neydi? Hayır. Sıfır, yeni bir kayıt açıyorum da. Hı. Daha önceden firma adıyla kayıt mı açılmış? Yani hangi e-mail ile girdiysem use a different sign-in. Create sign-in details. Email address. info@dudleys.org diyelim. Şimdi telefondayım ya. Pardon, bir saniye. Her taraf şu anda açık. Ha, Böyle bakıyorlar. Bir konuş istiyorsan. Üstad, bir saniye. Tamam üstadım. Siz iş yerinde misiniz? Ofisteyim de Üstad, bir saniye. Duyabiliyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Tamam, bir saniye.
Alo. Merhaba üstadım. Geldiniz Alo. mi? Ha, geldim. Ya pardon. Rica ederim. Ben bu aşamalarda isterseniz hani şu anda başka işinizle de çakışıyor anladığım kadarıyla. Yo şeyden yan tarafta bir anahtar bıraktılar da Ha, biraz sıkıntılı oldu o süreç. tamam. E, Enter the email address. Şimdi e-mail'e bir link gelmiş. Evet. Nerede? Info. Links. Communicator ID. Ten or more characters. Shit. Abi görüşürüz. Ben de görüşürüz. Bye bye. Bizim yanında bir mekan vardı. Orayı kiralamak için geldiler. Anahtarı aldık bizim Turizm, orada. turizm firması. Eşyalarımız vardı. Turizm firmasının olduğu yani. Eski şey. Ee, evet turizm firmasının olduğu yer. Yani Ama eski hemen Türkiye yanımız değil de onun bir Çakkal. yanı, iki yanı. Hmm.
Ee, gittiğiniz yer 7 değil de Unit 12 miydi sizin gittiğiniz yer? Hemen şey yapayım üstadım ya. Ezbere hatırlamıyorum ben onların posta kodlarını. Ama PowerPoint'e ben neyse önemli değil. Şimdi diğer iş yerinin adresini de koyuyorum. Biraz onlar için ev adresini koyacaktım da şeye giremedim. e, Uygulamaya giremedim. Bende bir uygulama var. Harlow'da FMCGB'nin adresi Harlow diye geçiyor. Tamam. Ee, Onu demiyorum. Şimdi e, diğerine giriyorum. diyeyim, Rittle'da. evet onu bulmaya çalışıyorum. Rittle'daki adresi girdim ben zaten şimdi. Tamam. Ha, buldunuz mu onu? Girdim, evet, onu girdim. Ekranı görmüyor musunuz siz? E, Sizin ekranınızı görüyorum ben. Ha, Ha, tamam. bu arada dokümana bakıyordum da adresi bulmak için. Şimdi within defendant server. Do you want to reserve right to claim interest under the yes? Bu fatura 10. ayın 22'sinde kesildi. 5 günde ödemesi gerekiyordu. Darling 27-28'i itibariyle bu parayı ödemedikleri için faiz işi ödeyeceğiz. Date you are issuing the claim. Bugünün tarihi. Claim amount 12.784.16. Interest up to date of judgment. Allah Allah. Var mı öyle bir interest calculator? Bunlar mortgage. Ha, yok. Öyle. Calculate debt. Daily interest diyelim. Aa, şimdi duration calculator bu 28-10-2020'den bugünkü 05-01-2021'e include and date calculation 70 gün olmuş. Oho. Bunu göremiyoruz. Ha, tamam, şöyle güzel. 28 Ekim 2020'den date of payment if zero ödenmedi. Total mesela nasıl acaba calculate yapıyorlardır ya? 0 nokta Ben de ha bakayım. git ve şuraya yazıyoruz. 12.784.16 69 days overdue and target to charge, bu kadar şey yapılabiliyor. Güzel. Bunu yazalım. 266.42 invoice Miss, direkt personal'dan gireceğiz. Miss Simge Firma sahibi demek. Simge uygun.
Efendim canım. Var. Yok alma. Ay ne kapı durdu ne telefon. Evet, gün içi sizin hep böyle telaşlı. Akşam da mı böyle? Bir saniye. Anahtarı verdiler. Eğer boyayacaksanız top sizde. Şimdi 575 pound kort fee'si var bunun. Thank you. Yani hani bunu nasıl yapacağız? Kort fee mi diyorsunuz? Evet. Bu başvuru yaparken galiba ödemeyi isteyebilir bizden şimdi. Bilemiyorum. Bir Vallahi dakika bakalım. What are you claiming for? Maximum has risen invoice which is supposed to be paid within 5 days from the date. Şuraya da FMCG Limited in 5 days. Director pay filed or evet. Şimdi bakalım bunu şimdi istemezse sıkıntı yok. Ödemeyi aldığında alacaksak. sizin şu anda bulunduğunuz ekranı görmüyorum gene ben. Donmuş bir ekrandayım gene. Screen'i kapat. Bir daha başlat. Money claim ekranım bende 8 tane monitör olduğu için önümde hangisi şu? Bu yok bu değil. Şu. Şöyle. Görüyor musunuz? Şimdi geliyor bir şey ama gelmedi henüz. Şimdi geldi. Evet. Submit claim payment details test. Eğer doğru yerse. Evet. Şimdi use my email address. Submit diyorum. Ödemeyi istiyor. 575 pound ödememiz lazım. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Kaybedersek de kazanırsak da kaybetme şeyimiz düşünmek bile istemiyorum gerçekten. Yani Ya şu an usta şimdi hani bu ödenir ama ben gerçekten hani yaşadığınız şeyin stresini de anlıyorum, durumun stresini de anlıyorum. Geçen konuşmamızda çok fazla o stresli halinize de eklememek için şey demedim. Yani Şahin'in yapmış olduğu 2000 pound civarında bir masrafı vardı. Ben size 4000 pound verdim. 6000. Hani bunu da ödeyeyim şimdi. 570, 6570 yani 575 olacak. Nereden baksanız 7000 pound. Hani zaten biz bunları satsaydık ben 7000 pound kazanmayacaktım yani. Şahin'in Hani tahsil ettiklerine karşılık 4000 pound'un hesaplandığını şey yapmak lazım ama. Şahin o sattıklarının tahsilatını bir türlü o bilgiyi vermemişti bize ya. Şahin sadece orada satılanlar değil. Orada 1000 pound hani çalındı yok bilmem ne oldu dedik. Bir yerden para aldığını söylemişti. O bir Şenker midir neydi hani hatırlarsanız gittiğimiz. Hani onun haricinde taşıtmaya işte yok indirmeye kaldırmaya bir şeyler ödedi neyse. Ama Ama sonuç sonuçta itibariyle piyasada ne toplanmamış yaptıysa para mı Şahin hala? efendim Piyasada toplanmamış, parası alınmamış yerler var o zaman daha demek ki. Hepsi de kayıp. doğrudur ama benim hani nasıl vardır nerede vardır ben zaten hani bunun hiçbir yerinde olmadım o süreçte. Şunu demeye çalışıyorum. Yani overall benden zaten 4000 pound ben size çıkarttım. Şahin'in
yapmış olduğu bir masraf vardı. Satışını bilmiyorum. Satışını yaptığı, parasını aldığı, almadığı nedir bilmiyorum ama 1500-2000 pound civarında bir masrafı vardı. Neye vardı, niçin vardı onu da bilmiyorum. Siz belki benden daha iyi bilirsiniz. Şunu demeye çalıştım. 4000 ben verdim. 575 şu anda bu 4575 olacak. Yani Şahin'in o yaptığı masrafı da unutalım. Ben bu işi hani yapsaydınız, satsaydınız, hani olsaydı da biz bu kadar, ben şahsen kazanmayacaktım zaten. Böyle bir parayı kazanmayı hedeflemiyorduk herhalde. Yani bunun nerede duracağını da bilmek istiyorum Metin kardeşim. Ben şimdi bunu ödeyeyim. Yarın öbürsü gün bu adam ödemesini yaptı. Tamam, 13.000'i 12.700'ü kurtardınız. Geriye kalan rakamı nasıl yapacağız sizinle? Yani ben sizle o 4.000 ödediğimde sayfayı kapattım. Yoluma devam ediyordum. Ta ki siz telefonu açıp işte durumunuzu anlatıncaya kadar. Tekrar girmek istemiyorum oralara. Bana şunu diyebilir misiniz? Yani bu rakamı ben almanız için 12.784.16'yı almanız için elimden geleni yapacağım sizin için. İşte bunun claim'iyle hani uğraşırız, telefonunu açarız, ederiz, konuşuruz, neyse. Yani ben bu zararın ne zaman biteceğini, benim hani bu sayfanın benim için ne zaman kapanacağını ve nasıl kapanacağını bilmek isterim. Tamam. Var mı kafanızda düşündüğünüz Şöyle bir bir şey? şey üstadım. Ben size dedim ya hani ben de çok uzun süre bir şey diyemedim. Dondum kaldım ama en sonunda artık bu mal da patlayınca yani parasını vermeyeceğim noktasına gelince malı verdiğimiz yer. Gerçekten ben de siz diyorsunuz ya hani bu kadar kazanmayı planlamamıştım bile. Benim için de düşünün, ben bu kadar zarar edeceğimizi hiç hayal etmedim. O malın patlayacağını, o malın küfleneceğini vesaire, verilen yerlerden paranın alınamayacağını, çalınacağını vesaire, bunların hiçbirimiz planlamadık. Ama eğer biraz önce dediniz ya bu claim'i takip edelim, alabileceğimizi alalım. Bunun sorumlusu Şahin'dir. Bunun çok net olarak bunun sorumlusu Şahin'dir ve Tamam, Şahin şahanedir, dava mı açalım? Ben yani kendim hakikaten onu söyleyeceğim ben de size. Eğer ki bu kadar net her ikimizin de kabul ettiği bir sorumlu varken bu malın bu hale gelmesi ve bu işin bu hale gelmesinde bu kadar ikimiz de aynı adresi veriyorken eğer Şahin bir bedel ödemeyecekse biz dönüp birbirimize bakacaksak bunun altından nasıl kalkacağız diye o zaman yük artıyor. Şahin'in de bir şeyin altına o ben 1.000 poundlık para harcadım gibi üstelik ortada bir ceset varken üstüne bir de yaptığı harcamaları istediği noktada sorumluluktan tamamen dışında kalmak istemesi benim kabul edebileceğim bir şey değil. Ama dedim ya ben Şahin'e bunun hesabını soramazdım. Bugün kalkıp birbirimize soruyorsak ne yapabiliriz diye benim size hiçbir şey demememin nedeni, daha önceki süreçlerde hiçbir şey demememin nedeni, ben bu sattığımızı da aldıktan sonra bu ülkede 5. 6. defa başıma gelen bir şey, üstüne soğuk su içip kenarda oturabilirdim. Ama malın uğradığı muamele nedeniyle bu malın tamamının ödenemez duruma gelmesinde zerre benim sorumluluğum olmadığı için bunun Şahin'e ya da size aktarılması gerekiyordu. Ama ben burada size aktarırken de şunu söyledim. Ya ne olur bu parayı alalım. Aldığımız anda ben bu parayı, yani verirken kabul ettiğim bu paraya bu malı sattım dediğim parayı aldığım anda oluşacak olan zararı daha önceden sineye çekmiştim zaten. Gene aynı şey olabilir ama ekstradan cebimden daha başka para çıkmasını, buradaki şey de dahil, kors masrafı da dahil, ya da şu anda hala öbür depo şey bekliyor. Ben malı gönderdim oraya diye 450 pound para bekliyor. Ben zaten büyük bir zararı göze alıp bu parayı beklerken ekstradan ödeme yapacak bir noktaya gelmeyi zaten istemiyorum. Ama bu paranın orada kalması durumunda, yani diyelim ki Kort'u kaybettik üstad. Kaybettiğimiz anda ben bu tırın üstüne soğuk su içemem. Şahin'i buldurmam lazım o zaman, eğer bunun sorumlusu Şahin'se.
Yani o malın açık havada kalması, çürümesi, bir konteyner, bir depo ayarlanmaması, müşteriye gönderilmemiş, satılmamış olması vesaire dediğimizde benim de sizin söylediğiniz gibi dönüp bakabileceğim, sorabileceğim tek kişi var, Şahin. Yani adamlar parayı çünkü mal küflenmişti diye ödemezlerse hele hele. Ne yapayım, nerede durayım? Ben bu parayı alabiliyor olmak istiyorum. Sizin bütün network'ünüz, deneyiminiz, itibarınız ve know-how'ınızla bu paranın oradan alınmasını sağlamanızı diliyorum. Onun dışında da başka bir şey dilemiyorum. Yeter ki ekstradan başıma iş açmadan şu parayı oradan alabilelim. Ben de bu konuyu unutayım artık. Peki Üstad, bu parayı alamazsak ne olacak? Bu parayı alamazsak sizle beraber eğer siz diyorsanız ki bunun sorumlusu Şahin'dir, bu emanet aldığı ve depolama ve satışından sorumlu olduğu malı heba ederek açık havada bırakıp hırsızlığa ve küflenmeye ve zarar görmeye maruz bıraktığı için Şahin'e dava açacağım üstad. Ben çünkü orada satışı ve korumasından herhangi bir sorumluluğum olmadığı bir işbirliğinde parasını verip malı getirdim. Bunu Şahin'le Veda bizim o WhatsApp grubunda yazmış mıydınız? Hani Şahin'in sorumluluğu bunun store etmesi ve işte satışı sadece ondan sorumludur diye yazmış mıydınız hiç gruba? Şahin diye yazmadım, dedim ya, ben baştan beri hani bu tarafta ben varım, o tarafta siz varsınız ama ikimizin de karşılıklı olarak sizin daha ilk Brighton'a hava geldiğiniz günden itibaren siz bana şeyi sormuştunuz, hatırlıyorsanız. Hani alış satış fiyatı arasındaki farkı, ben de size, hatta yazılı olarak da olması lazım onun. Fiyat olarak hesaplarken ben aldığım fiyat üzerinden satışı için bu ortaklığa bu ürünü verdim ve satışından gelecek parayı da yarı yarıya, geliri de yani kar kısmını da yarı yarıya paylaşmak üzere anlaştığımız, benim satın almadan sorumlu olduğum, sizin satış ve depolama, lojistik gibi servislerden sorumlu olduğunuz bir ortaklıktı bu. Bunun aksi mümkün Bu değil. yazılı bir şey var mı, bununla ilgili mesaj var mı? Ben bunları Var. hani siz söylüyorsunuz ama benim kafamda hakikaten hiçbir şey yok yani bununla ilgili. Bununla ilgili böyle yazılı bir şey varsa Şahin'in üzerine de ayrıca gidelim yani. Ama üstadım, sizin dışında kalacağınız bir süreç olmaz ki. Şahin'in üzerine ayrıca gittiğimizde, birlikte gittiğimizde Şahin derse ki iyi de kardeşim, mekan senin, ortaklık senin, ben senin yanında çalışan bir adamdım derse. Hayır canım, sonuçta ben kesinlikle bu işin ya da Şahin'in fırında yapmış olduğu herhangi bir başka bir işin birebir hiçbir zaman hiçbir şeyin içerisinde olmadım. Aha. Yani bu çok nettir. Yani Şahin bana bugüne kadar çıkartıp abi aha bu da senin hakkın diye bana bir para vermedi. Yani Yani aha. onunla olan bu e, başta güvene dayalı ilişki maalesef suistimal edildi. O ayrı mesele onunla ilgili. Fakat benim öğrenmeye çalıştığım şu. Bu az önce anlattığınız, anlamış olduğunuz şekilde anlattığınız şey yazılı olarak var mı hiç bizde? Bu anlama gelecek yazılı şeylerimiz olduğunu hatırlıyorum üstad. Bakar bulurum onları da. Tamam, Aynen buradaki gibi bunu yapalım. iş Çünkü onları bunu Şahin'den bir şekilde tahsil etme, yani bu adamlar 12 bin Aha. ödese dahi bu davayı Şahin'e yine açalım. Tamam, bence Ben de yani sadece ona bunu söylemenize çok sıkıntı sevindim. vermek Çünkü için. ben de bir bedel ödemiyor olmasını, bizim karşı karşıya kalıp bu cesedi birlikte kaldırmak zorunda olmamızı ve finansal olarak eşit olmayabilir ama iki tarafında, sizin de benim de bir bedel ödediğimiz durumda, onun bütün sorumluluk ondayken kenarda hiç bedel ödememesi kabul edilebilir bir şey değil. Bunu söylemenize sevindim. Ben o zaman Şahin için de ama bu arada malı fatura Türkiye'den gönderen firma size faturaladı. Harvest'a faturaladı. Harvest Bakehouse'a faturaladı. Evet. Harvest Tamam. Bakehouse Şahin'dir. Çünkü orada
hukuki muhatap karşı tarafta Harvest Bakehouse görünüyor. Şahin diye görünmüyor. Bir dava Hayır, açacaksa Harvest biz Bakehouse. onu bu davayı şöyle şekillendiririz. Harvest Bakehouse'un partneri Şahin'di, silent partneriydi. Orada yani döküman üzerinde ortak değildi. Direkt legal durumundan dolayı girelim. Yani ben Şahin'i harcayacağım burada. Hiç Tamam. şansı yok çünkü Şahin'in atmış olduğu bana kazık, bu sizinkisi hiçbir şey. Sizinkisi Yapmayın hiçbir ya. şey yani. Onu O zaman- söyleyeyim. Sizinkisi o zaman- hiçbir şey yani. O zaman aynı dokümanı ben bu firma için hazırladığım gibi bir dokümanı bu işin başından Aynen. itibaren kullanabileceğiniz her şeyi derleyip toplayıp size aynı düzende vereceğim üstadım o zaman. Aynen. Şimdi alırsak eyvallah bu parayı 12.000 lirayı. İnşallah. Onun üzerine de Şahin'le bir yasal süreç başlatacağız. Burada Tamam. hemfikiriz. Tamam. Şimdi alamazsak ne yapacağız? Ben alamazsak 12.784'ü diyelim ki alamadık. benim Mart kiramı ödeyecek finansal durumum yok, öyle söyleyeyim ben size. Yani gerçekten yok. Yani artık o noktaya geldim. Yok üstad, ne yapacağız diye soruyorum. Hani ben durumunuzu sormadım. Ne yapacağız? Hakikaten ben hani alamazsak bunu, bu işin nerede duracağını öğrenmek istiyorum. Nerede biteceğini öğrenmek istiyorum. Üstadım, karşımda Şahin'in olduğunu varsayarak söylüyorum. Ben bir mal istendi, mal getirdim. Ya Şahin'i ayrıca dava açacağız. O ayrı. Ben kendim için soruyorum bu soruyu. Şahin ayrı bir şey. Şahin'le ilgili bu davayı açarız. Eğer bunu kaybedersek bunu da üzerine ekleriz. Tamamından sorumlu olmasıyla ilgili dava açar. Onun da sonuna kadar, onun da legal masrafını ben üstlenirim. Şahin'le ilgili olan legal masrafını da ben üstlenirim. Direkt, onda sıkıntı yok. Ama diyelim ki biz bu 12.784'ü alamadık bunlardan. Benden beklentiniz ne olacak? Üstadım, ben burada bu paranın ya daha doğrusu bu satışı ben sizin adınıza yaptım. Normalde Harvest Bakehouse ve sizin de mention ederek Şahin'e yönlendirdiğiniz şey, sonuçta iki taraflı bir ortaklık var burada. Bir Metin Karaşahin, bir de Harvest Bakehouse. Ben satışını yapmasını ve malı lojistik olarak yönetmesini, depolamasını beklediğim taraf adına bu satışı yaptım. Dolayısıyla da benim bu tahsilatı yapmıyor olmamız durumunda o taraftan, hani bunun rica tarafı var. Bir, üstadım, benim gerçekten bu parayı tahsil etmenin, Şahin'den ya da buradan tahsil etmenin bir yolunu bulma konusunda sizden rica ediyorum. Ne olur yardım edin. İki, tahsil edememe durumu, kesinlikle bu paranın patlama durumu diye bir şeyi ihtimal dahilinde görmüyorum ama bu parayı benim almam lazım. Bu malı ben size verdim. Bu malı bu tutarda, bu bedelle değil, üstelik satın aldığım bedelle benim aslında sizden talep etme hakkım var bu ortaklıkta. Çünkü faturası size kesilmiş ve size teslim edilmiş bir mal. Ama ondan sonraki olağanüstü koşullardan dolayı mal bir şekilde bana geri dönmüş. Ama iadesi, nasıl ki burada bir ay sonra, 2 ay sonra ne iadesi diyoruz bunlara, bir şekilde benim de Harvest Bakehouse'a ne iadesi bunca zaman sonra deme hakkım olan o gün demediğim için bu bedeli tek başına ödüyor olmak benim ağrıma gidiyor. Ticari olarak da adil değil, hakkaniyetli değil. O yüzden sizin için de hakkaniyetli değil. Ama ben hiç aklıma bile getirmek istemiyorum bu parayı almadığımızı. Ama benim bu parayı almam lazım. Ben bu malı sizin adınıza sattım diye düşünün. Ben bu malı aslında kurtarabildiğimiz kadarını kurtarmak için bu adamlara yok pahasına vermek zorunda kaldığım için, kalkıp da benim de sizin de ortaya çıkan zararlarınızı konuşmak değil, ama ben bu malın en azından şu bedelini almak istiyorum. Bu bedel için Şahin'e yarın mı gitmemiz gerekiyor? Yarın gidelim üstadım, ne olur. Ama Şahin'e gitmek ya da bu malın parasını oradan ilk celsede alamasak da sonra alabilmek için geçecek sürede benim hayatta kalma şansım olmadığı için bu süreci yönetirken bu bedelin en azından bana ödenmesini rica edeceğim sizden. Çünkü benim karşımda bir tek siz kalıyorsunuz. Ama bunu biz şu anda sizinle konuştuklarımızdan, elimizdeki evraklardan yola çıkarak bakıyorum ki
alabiliriz karşı taraftan ya da sizin söylediğiniz gibi sizin adınızı görünce peşini bırakmayacağınızı bildikleri için zaten tekrar düşüneceklerdir konuşurken. Orada şunu söyleyebilirler. Ya biz bunun tamamını ödemiyoruz, şu kadarını ödüyoruz. Orada hukuki olarak siz daha iyi bildiğiniz için size dönüp soracağım. Şu kadarını ödüyoruz demelerini kabul etmek zorunda mıyız? Yoksa devam edelim mi tamamını almak için? Bütün bunlar benim tahammül eşiğim kalmadığı için bütün bunlar bu süreci uzatmak veya yarı yolda zararın yarısını kabul ederek sonlandırmak benim finansal dayanıklılığımla ilgili bir karar. Ama dayanma gücüm olmadığı için bu konuda benim verebilecek kararlarımda çok korkak davranıyorum mecburen. Şu ana kadar bu malı bu fiyatla oraya vermek zorunda kalmam da aynı nedenle. Bu fiyatla verilecek bir şey değildi ama çok zarar ettik. Daha fazla zarar etmeyelim diye şey yaptım ama inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar da hep aslında sizin de mağdur olduğunuzu bilerek, kabul ederek hep ben de daha fazla sizin adınıza da sıkıntıyı büyütmek istemedim ama bu malın şu anda bu firmadan alınması gereken bedeli alma sorumluluğu benden daha çok sizin sorumluluğunuz diye düşünüyorum. Çünkü o malı inanın Ben o adamları bulmadım. Ben o adamlara bu malı vermedim. Yani bunu böyle düşünmeniz çok yanlış. Ben size 12.000 pound bir ödeme yapayım. Bu sayfayı kapatalım o zaman. Yani durduğunuz yer çok hakkaniyetsiz yani konuşuyorsunuz. Yok, söylediğiniz yok, şunu düzeltin. Kendinizce kendi açınızdan anlattığınız şey de yani haklı gözüküyorsunuz ve buna da inanmışsınız. Şimdi ben size demedim ki gidin bu şirkete bu fiyata şunları verin. Bu insanları ben bulmadım. Bu insanlarla ben anlaşma yapmadım. Şimdi kalkıp bu işin tahsilatı senin sorumluluğun demen, ben sana 12.000 pound vereyim o zaman diyeceğim Mete kardeşim. 4.000 de önceden verdim. 16.000 pound sana hediye etmiş oluyorum. Üstadım, Yapmış olduğum business riskinden dolayı. Biraz bir öyle bir şeye geliyor bu yani. Bir detayı atlıyorsunuz orada. Evet, o alıcıyı ben buldum ama o alıcının malın parasını ödememe nedeni o malın korunma koşullarıyla ilgili iddia ettiği bu mal bozulmuş, küflenmiş. Aksi durumda bu malın çıkarsınız, gidersiniz, bakarsınız. Bu adamlar size kanıtını sunar. Böyle bir şey var mı yok mu görürsünüz. O zaman yani bu hani yine işin başına dönüşü, işin en başındaki noktaya geliyoruz. Hani mal geç gelmeseydi her yer raflar boştu. Bunların hepsi satılırdı. Hiçbir şey konuşmazdık bugün. Okey. Yani Evet, oralara da dönüp konuşabiliriz ama üstadım sizin söylediğiniz gibi bu adamların eğer bu mal bozuk iddiaları yoksa parasını ödememek gibi bir şansları yok. Sizin bildiğiniz yollarla, sizin şu anda başlattığınız yollarla bu malın parasını ödememek gibi bir şansları yok. Ama bu malın bozuk olduğunu kanıtlayaraktan malın parasını ödememeleri durumunda diyorum ki onun sorumlusu kesinlikle ben değilim. Oradan dolayı ödenmezse eğer ben bunu talep etmek durumundayım diyorum. En başa dönelim, söylediğiniz gibi en başa dönelim, o mal geciktiği için diye dönelim ama o mal dediğiniz mal da un biliyorsunuz. Un gecikti ama unun gecikmesi ile makarnanın zamanında gelmesi. Makarnada bir gecikme yok çünkü ama elimizde makarna ben makarnanın geleceğini sizlerden çok daha sonra öğrendim. Siz Şahin'le konuşuyordunuz ama üstadım, şimdi yazışmalarda siz de varsınız. Yazışmalarda ben varımdır, doğrudur ama ben o yazışmalarda benim bulunduğum belki 200 tane WhatsApp grubu var. Hepsi mutlu. Arada girer bakarım. Yani benim orada yazışmalarda bulunmam bir şey. Siz sürekli kontak olarak Şahin'leydiniz. Ben şunu söyleyeyim. Hakikaten Metin kardeşim. Yani ben size 12.000 pound versem ben bu işten kurtuluyor muyum? Bana bunu söyleyin. Üstadım ben böyle sonuçlanmasını istemiyorum. Hayır böyle sonuçlanıyor. Siz bana son söyleyeceğinizi başta söyleyin. Hakikaten ben stres yaşamak istemiyorum. Ben zaten size 4.000 pound verdim. Şimdi buraya 575 vereceğim. 4.575. 2-3 bin pound zaten orada daha önceden yapılmış. Yani ortada hiçbir şey yok. Büyük bir zarar var. Ben bunların hepsini yani siz de diyorsunuz ki ya benim koyduğum işte para bu kadardı. Bunu bana verin ben çıkayım. Yani
Benim koyduğum para o Yapılan kadar işin- değil üstadım. Siz de Bakın gördünüz. ben size Ben şunu 16 söyleyeyim. Ya koydum Metin oraya. kardeşim. 30 bine yakın Ya para ben koydum sizin oraya. ne kadar koyduğunuzu miktar olarak konuşmuyorum tam olarak. Şimdi ben inanın bak bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Siz parayı koyacaksınız, biz satacağız, kârı paylaşacağız muhabbetini Şahin'e dahi yapmadım. Şahin bana böyle bir şey söylemedi. Nasıl bir iş anlaşması olduğunu aranızdaki şeyi bilmiyorum. Sizinle Hov'da Yani yaptığımız konuşmada hep bunlar- beraber yüz yüzeyken konuştuk onu üstadım. Artı bir de Zoom konuşması ya da WhatsApp görüntülü konuşmada gene ilk başta çünkü siz hep işin içindeydiniz ve sizin de Şimdi dahil bakın olduğunuz bir başta anlaşma. daha Hov'da konuşurken biz ortada hiçbir şey yoktuk. Bir sürü olasılıklardan bahsedilmiş olabilir. Fakat bu iş hadi yapılıyor denildiğinde benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Gerçekten bunu samimiyetimle Üstad, söylüyorum. Bil diye söylüyorum. Samimi söylediğinize söylüyorum inanıyorum yani. ama unuttuğunuzu kesinlikle söylüyorum ben Ya size. ben böyle bir şeyde hakikaten bir işe girilecekse oranın altına ben bir şey koymuyorsam orada bir şey iddia edemem. Ben Şahin'le ne şekilde hani hakikaten bu iş, bu sürecin başlama noktasını hatırlamak falan değil. Yani benim de Şahin konuşmadı bunu. Sizleri ben Sizin olduğunuz tanıştırdım. konuşmalardan söz Bilmem ediyorum. de hani bunlara girmek Şahin'in istemiyorum. aktarmasına gerek Hakikaten yok bana şunu üstadım. söyleyin. Bana şunu söyleyin. Ben size 12.000 pound vereyim. Bu işi kapatalım. Bunu mu diyoruz? Bunu siz söylediniz üstadım, ben söylemedim. Ama benim bu parayı almam gerekiyor. Bu parayı o firmadan tahsil etme yönünde size muhtacım çünkü ben bunu beceremem. Çünkü Ben bunu yapmanızla ilgili yardımcı olabilirim. Fakat tamam ama tahsil ya şunu edemediğiniz söylüyorum. durumda Ben diye şimdi sordunuz. bakın şunu söylüyorum. Ben şimdi 575 liraya ödeyeceğim. Bu sıkıntı değil. Öderim. Bunu verdik. Bu süreç işlerken atıyorum 3 hafta sürdü, 5 hafta sürdü, 8 hafta sürdü bilmiyorum. Bu mektup onlara gittikten sonra ben onlarla telefonda görüşürüm ve çok sert konuşurum yani Tamam, onlarla. çok Bu ihtiyacım olan süreç şey bu. içinde de ne kadar sürer bilemiyorum. Fakat Tamam. ben yarın öbürsü gün sizden şunu duymak istemiyorum. Ya ben işte bu süreç şöyle uzuyor, böyle oluyor, bilmem ne yapıyor. Bana şunu verin, bunu yapın. Hakikaten bana ne söylemek istiyorsanız başta şu anda söyleyin. Telefonumu da açacağım, kaydedeceğim. Ve diyelim ki ya bunu konuştuk, bu olay bitti diyeceğim ya kafamda. Çok stres yaşıyorum çünkü. Tamam Ya üstadım. size ayırdığım vakitte şu anda beni 4 kişi şu anda toplantıda bekliyor. Gitmiyorum oraya çünkü bir an önce biliyorum bulunduğumuz durumu da. Yani kaç gündür de 2-3 gündür de mesajlaşıyoruz. Bir an önce ne yapılacaksa yapılsın ve hani bu sayfayı kapattın diyeyim yani kafamda yani. Tamam üstadım. Sizin hani benim içinde bulunduğum duruma samimiyetle anlayış gösterip bu zamanı ayırdığınızı biliyorum. Ve benim sizin sorunuza net yanıtımı biraz önce dedim ki bu paraya size samimi olarak söylediğim kısmı bu paraya benim ihtiyacım var ve yok parasına zaten verdiğim malın bozulmuş olduğunu söyleyerek bana bu parayı ödemezlerse sizin sorunuzun cevabı evet ben rica edeceğim sizin ödemenizi. Siz tarafında şey var, Harvest var. Ama o tarafta bunun sorumlusu Şahin midir, siz misinizdir bozulmasından sorumlu kısmında sizin açıklamanıza göre Şahin'dir. O zaman Şahin'in üzerine gidelim. Size biraz önce dedim ya Şahin'le bu süreci takip etmek için yazışmaları, bütün belgeleri ben gene aynen bu FMCGB için hazırladığım gibi hazırlayacağım. Orada da göreceksiniz ki sizin de dahil olduğunuz, yanıt verdiğiniz yazışmalar da var ama yüz yüze konuştuğumuz ve her iki tarafın bu ortaklıktaki, iş ortaklığındaki sorumluluğunun çok net tanımlandığı hem HOV görüşmemiz hem de WhatsApp görüntülü görüşmelerimiz var. Sizin dahil olmadığınız ortamda Şahin'le hiçbir anlaşma yapmadık biz üstad. Sizin dahil olduğunuz ortamda konuşuldu iş anlaşmasının koşulları. Sonraki operasyon sürecinde Şahin ile muhatap kaldım ben. Ama anlaşma sürecinde tüm konuştuklarımızda siz de dahildiniz. Yani ben hatırlamıyorum. İnanın anlaşma sürecinden bahsettiğiniz nedir, kastınız nedir bilemiyorum. Fakat ben bu işteki tek sorumlu Şahin'dir.
Yani ben bu işin operasyonel olarak hiçbir yerinde olmayacaktım. Olacağım diye de bir söz vermiyorum. Siz buraya geldiğinizde 2-3 kişiyi aradım. Nasıl satabiliriz, edebiliriz diye. Ve Şahin'e de bir söz vermedim. Benim zaten işim başımdan 1 milyon aşkın. Benim böyle oturup hani onu yap, bunu et, bilmem ne yapacak böyle bir şey vaktim yok zaten. Ben bu işin hiçbir yerindeydim. Çok net söylüyorum. Ben bu işin hiçbir yerindeydim. Peki hiçbir yerinde olduğunuzu söyleseniz bile benim karşımda ben bu işi ilk konuştuğum andan işin koşullarını konuştuğumuz ana kadar aslında Şahin sizin olduğunuz bir firmayı temsilen vardı diye yaşıyorum. Dedim ya, ben aslında asla güvenip de iş yapmaya kalkacağım biri değildi ki siz olmasaydınız orada. Doğrudur üstad. Yani şimdi yani aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Ben hakikaten şimdi bu şeyi yapmaya çalışıyorum da tıklıyorum fakat payment status is not finalized for your claim. Görüyor musunuz ekranı? Görüyorum. Please check status in 70 minutes diye mesaj getiriyor ekrana. Ben bu başvuru yapacağım, göndereceğim. Yani bunlardan ne alabileceksek sizin bana dediğiniz şey şu: 12.784 pound. Ben bu parayı alacağım ve diğer zararı da kendi sineme çekeceğim diyorsunuz. Siz bu işe ne kadar getirdiniz? Ne kadar para ödediniz üstad bunlara? Toplamda ne kadar para harcadınız? Bu size gönderdiğim dokümanda vardı. Yani bu fatura bedeli bize gelen bu malların bize gelişi kaçaydı yani? Ne kadar para Türkiye'ye mi geldi? Nereye döndü bilmiyorum da. Türkiye'ye ödenen parayı söyleyeyim ben size üstadım. Onu soruyorsunuz değil mi? Ya siz bu malı alırken makarnalara ve unlara toplamda ne kadar para ödediniz? Net rakam olarak dokümana bakmam lazım ama 29.000 pound gibi bir şeydi üstadım. Pardon, 29.000 tümüyle birlikteydi. Lojistikle birlikteydi galiba. Bakıp söyleyeyim mi, ister misiniz? Yok, lojistikle birlikte, yani buraya gelmesiyle birlikte diyorsunuz. Evet. Bir saniye, isterseniz bakıp söyleyeyim. Tamam. 2.000 lira oranın masrafı oldu. Yani toplam 31.000 pound. Bir de siz burada depo ödediniz. Ne kadar depo ödediniz? 7 bin pound gibi bir şey depo ödedim üstadım. Depo ve o depoya taşınması parası. Ama siz fazla hesaplıyorsunuz şu anda. Benim o dokümanı bulup size sağlıklı söylemem lazım. Gönderdiğim maillerde vardı ama size son gönderdiğim mailde vardı. Çünkü lojistiğin ne kadarı nereye dahildi, toplam rakam nereye çıkıyordu, o gönderdiğim mailde vardı. Onu bulayım isterseniz şu anda. Yok, bulmanıza gerek yok. Ben yani şeyi görüyorum. Şimdi söylediğiniz rakamları, yani 3 aşağı 5 yukarı da olsa rakamları görüyorum yani. Yani bu daha sonra çek yapın diye kahretsin. Biz konuşurken session expire olduğundan 70 dakika diyor. Şunu kopyalayayım, şuraya bir paste yapalım. Evet. 70 dakika sonra tekrar buraya. 1 saat sonra tekrar girip bakacağız buraya. Durdurdunuz mu? İşlem mi yaptınız? Yani işlem şu anda herhalde server için 70 dakika diyor. tekrar girip bakabilmek için 70 dakika. Evet. Bir daha home basalım. Evet. Harris Bakehouse Limited diye logomuz. Zaten burada claim biliyoruz. Aynı şeyleri bir daha yazmak istemiyorum da ne yazdığımızı da unuttum. Her şeyi baştan mı doldurmak durumundayız? Yo 70 dakika sonra tekrar girin bakın diyorlar. Şimdi bu claim'i göndereceğim. Hakikaten benim için bitsin istiyorum bu sayfa. Yani ben sizinle böyle konuşmalar yapmak istemiyorum. Çok geriliyorum. Çok geriliyorum yani. Anlatamam nasıl gerildiğimi.
Yani bu adamlarla ne pahasına olursa olsun bu parayı tahsil edeceğiz. Edemedik, Şahin'den edeceğiz. Bu 12.784'ü artık neyse masrafını da çıkardıktan sonra size bunu verdikten sonra bu sayfayı kapatıyoruz. Doğru mu? Doğrudur üstadım. Tamam. Ben şimdi bu 70 dakikaya kadar online olacak ki ben saat 5.30-6 gibi tekrar buna bakarım. Bunu submit ederim. Ondan sonra bu kişilerle konuşuruz. Hı. Ve bir şekilde durumu temizlemeye çalışırız. Yani Muhtemelen sizin e, dediğiniz gibi evrak onlara gittiği anda sizin adınızı görüp üstüne de sizden bir telefon almalarıyla çözülür diye bu arada siz bana şeyi de verin. Telefon numaralarını her atarım. ikisini de verir misiniz? Atarım hemen. Onları atın. Tamam. Bu kağıtlar gittikten sonra hakikaten ben çok başka şeylerden dolayı da çok gerginim yani. E, Anlıyorum ya, üstadım. ya telefonda benimle konuşurlarsa çok fena olacaktır onlar için yani. Onu o kadar söyleyeyim size. Anladım Yani ben üstadım. konuştuktan sonra da siz bir daha onlarla muhatap olmayın. Yani Ben, ararlarsa da açmayın telefonunuzu. ben zaten size onu söyleyecektim. Hani şu andan itibaren demin yanlış anladınız siz beni. Ben sadece 10.000'in altına düşürmek için gerekirse bir miktarını tahsil etsek mi dedim. Zaten ben onlara ödeme ile ilgili o son söyledikleri sözden sonra o zaman ben devreden çıkıyorum. Çünkü burada alacaklı olan Mahir Bey'dir. Mahir Bey Haktan Bey'le konuşsun o zaman. Kusura bakma abi ben hani daha fazla seninle konuşarak birbirimizi yıpratmayalım dedim çıktım ki biliyorum ki sizin aramanız çok daha etkili olacaktır. Üstelik Haktan Sizin Bey. konuştuğunuz Haktan Bey sahibi bir de kim dediniz? Akın Bey de işin Akın Bey. Ha. yöneticisi. Evet. Akın Ben Bey'in ikisinin ve de Haktan Bey'in telefonlarına numarasını siz bana gönderin. tamam ben ikisininkini de atarım size. İkisi de var bende. Tamam oldu. Tamam üstadım. Şu anda Tamam. benim browser'ım kilitlendiği için WhatsApp'tan size oradan gönderemiyorum. Doküman da açamıyorum. Kapatır kapatmaz size göndereceğim telefon. Tamam oldu. Tamam. Tamam oldu. Ben de bu Money Claim Online'ı gönderiyorum. Tamam. Ve ardından da 2-3 gün bekleyip Cuma günü en geç kendilerine telefon açacağım. Tamam. Cuma günü açtığında da artık yani kendileri düşünsünler. Yani hakikaten ne kadar hani çirkinleşilebiliyorsa o kadar çirkinleşeceğim onlara yani. Ben gerçekten bunu çok istiyorum. Çünkü gerçekten bu kadar çaresiz durumda hissettikleri birine bu kadar tecavüzkar davranmalarından nefret ettim. Ben bütün iyi niyetimle yaklaşmıştım onlara ve paranın tamamını aylar önce ödemeleri gerekirken şimdi bunu yapıyor olmaları bana kendimi çok kötü hissettirdi. Ben sizin konuşabileceğiniz gibi rahat konuşamam. Ne kadar sert konuşursanız o kadar minnettar kalırım yani. Çok hak ettiler çünkü. Evet. Tamam oldu üstad. Tamam üstadım. O Hadi zaman haberleşiriz. selamlar. Görüşürüz. Hoşça Okey kalın. görüşmek üzere. Bye 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 bye.